Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte öyle güzel bir pizza tarifi hazırlayacağız ki kesinlikle hayran kalacağınız bir pizza tarifi olacak. Böyle dışı pul pul dökülen, içi yumuşacık ve büyükten küçüğe herkesin çok beğeneceği bir pizza tarifi olacak kesinlikle. Evet, fazla da kıymetli vaktinizi almak istemiyorum. Tarifimin yapılışına geçmek istiyorum. Buyurun hep birlikte bu güzel tarifimizin yapılışına geçelim. Kabımın içine önce bir bardak ılık sütümü ilave ediyorum. Yarım paket de kuru maya ilave ediyorum. Bir çay bardağı da sıvı yağ ilave ediyorum. Sizler dilerseniz zeytinyağı da kullanabilirsiniz. Tamamen tercihinize kalmış. Bir tatlı kaşığı şeker, bir tatlı kaşığı da tuz ilave ediyorum. Bir tane yumurta ilave ediyorum. Şimdi unumu almadan önce malzemelerimi bir karıştırmak istiyorum. Tamam, yeterli. Burada 3,5 su bardağı unum var. Böyle kontrollü bir şekilde ilave edip yoğuracağım. Sizler de ununuzu kontrollü bir şekilde ilave edip yoğurursanız daha güzel sonuçlar alırsınız. Çünkü neden derseniz unumuzun kalitesinden kalitesine veya yumurtamızın büyüklüğünden küçüklüğüne un miktarımızda değişiklik gösterebiliyor. Şimdi hamurumu pürüzsüz hale gelinceye kadar yoğuracağım. Yumuşak bir hamur elde edeceğim bilginize. Evet, hamurumu pürüzsüz hale gelinceye kadar yoğurdum. Hemen böyle yumuşaklığını da göstereyim. Pizzamızın hamurunun yumuşaklığı bu şekilde olacak. Hemen burada da bir püf noktası vermek istiyorum arkadaşlar. Pizzamızın hamuru yumuşak olursa pizzamız da o kadar güzel olur. Hemen bunu da belirteyim. 3,5 bardak unumun da 3 bardağını kullandım bilginize. Şimdi kabımın ağzını kapatıyorum ve 1 saat hamurumu mayalanmaya bırakacağım. Evet, hamurumuz mayalandı. Hemen böyle hamurumun havasını alıyorum. Şimdi hamurumu ikiye böleceğim. Pizzamın bir tanesini yuvarlak, diğerine de gül şekilli pizza hazırlayacağım. Hemen böyle beze haline getiriyorum hamurumu. Böyle yan tarafa alıyorum. Bu bezemi açmaya başlayacağım. Hemen böyle masamın üzerine biraz un ilave ediyorum. Biraz da üzerine ilave edip açmaya başlıyorum. Ben böyle oklavayla açıyorum. Sizler dilerseniz merdane ile açabilirsiniz. Ben merdane ile açmayı sevmediğim için oklavayla açıyorum. Bunu da belirtmiş olayım. Şimdi hamurumu yuvarlak değil de dikdörtgen açacağım. Böyle bir parmak kalınlığında olacak şekilde hamurumuzu açalım. Evet, tamam, yeterli. Şimdi hemen böyle kenarını alıyorum daha düzgün olması için hamurumun. Bu parça hamurlarıma da diğer bezemin üzerine ekleyeceğim araya gitmemesi için. Şimdi hemen böyle ketçap ilave ediyorum hamurumun üzerine. Ve her tarafına gelecek şekilde dağıtıyorum.
Evet, tamam, ketçabımı dağıttım. Şimdi böyle üzerine kekik ilave ediyorum. Sizler eğer ketçabı sevmiyorsanız salçalı sos da hazırlayıp pizzanızda kullanabilirsiniz. Benim çocuklarım ketçaplı sevdiği için ben ketçapla hazırladım sosunu. Bunu da belirtmiş olayım. Burada böyle 300 gram rendelemiş olduğum kaşarım var. Hemen böyle üzerine ilave ediyorum. Ve her tarafına gelecek şekilde dağıtıyorum kaşarımı. Ve şimdi böyle mısırımı da ilave ediyorum kaşarımın üzerine. Üzerine hemen sucuğumu da ilave ediyorum. Hemen böyle sucuğumu da dağıtıyorum eşit olacak şekilde her tarafına. Ve şimdi kesip şeklini vereceğim pizzamın. Bu şekilde. Şimdi bu şekilde sarmaya başlıyorum. Ve hemen böyle kalıbımın içine alıyorum. Böyle hafifçe elimizle bastıralım ki düzlensin. Yine aynısı gibi sarıyorum. Bu şekilde. Hemen bu uç kısmını da yapıştıralım ki açılmasın. Şu şekilde. Yine kalıbımın içine alıyorum. Bu arada kalıbımın içini yağlamadım. Zaten hamurumuz yağlı. Gerek duymadım yani kalıbımı yağlamaya. Bunu da belirtmiş olayım. Yine bu uç kısmını yapıştıralım. Bu şekilde de düzleyip kalıbımızın içine alalım. Şimdi hepsini sizlere gösterdiğim gibi yapıp bitireceğim. Evet, hepsini sizlere gösterdiğim gibi yapıp bitirdim. Şimdi diğer pizzamızı yapmaya başlayalım. Hemen böyle masamın üzerine biraz un alıyorum. Ve hamurumu üstüne alıyorum. Önce parmak uçlarımla bu şekilde açıp büyütüyorum. Sonra birazcık un ilave edip açmaya başlıyorum. Evet, bu hamurumuzu yuvarlak açacağız. Yine böyle bir parmak kalınlığında olacak şekilde hamurumuzu açalım. Evet, bu kadar açıp büyüttüğüm yeterli. Şimdi tepsimin içine alıyorum.
Gördüğünüz gibi tepsimin içine yağlı kağıt ilave ettim ve hamurumu yağlı kağıdımın üzerine aldım. Hemen böyle düzleyelim hamurumuzu. Tamam. Şimdi yine ketçap ilave ediyorum. Ve hamurumun her tarafına gelecek şekilde dağıtıyorum. Tamam, yeterli. Yine kekik ilave ediyorum. Ve kekimle ketçabımın birbirine karışmasını sağlıyorum. Tekrardan karıştırıp. Şimdi kaşarımı ilave ediyorum. Böyle hamurumuzun her tarafına gelecek şekilde kaşarımızı dağıtalım. Hemen kaşarımın üzerine mısırımı ilave ediyorum. Böyle yeşil biberimi ilave ediyorum. Bir tane de yeşil biber doğradım ince olacak şekilde. Diğer pizzamda neden kullanmadım arkadaşlar? Benim büyük oğlum sevmediği için biberli, domatesli, o yüzden kullanmadım. Sizler seviyorsanız her ikisine de domates veya biber de kullanabilirsiniz pizzanızın. Bunu da belirtmiş olayım. Bir tane de domatesimin kabuğunu soydum ve ince olacak şekilde doğradım. Hemen domatesimi de ilave ediyorum. Böyle domatesimizi de dağıtalım her tarafına gelecek şekilde. Şimdi sosisimi ilave ediyorum. Diğerine sucuklu yaptım. Yine büyük oğlum sucuklu seviyor. Küçük oğlum da sosisli sevdiği için ben bu şekilde yaptım. Sizler sosis sevmiyorsanız eğer hepsini sucuklu da yapabilirsiniz. Yine sosisimizi her tarafına gelecek şekilde dağıtalım. Evet, gördüğünüz gibi sosisimi de dağıttım her tarafına gelecek şekilde. Şimdi hemen diğer pizzamı da getiriyorum ve üzerine önce buzluk poşeti kapatacağım. Sonra da sofra bezi kapatıp pizzamı sahurda pişireceğim arkadaşlar. Sizler de böyle akşamdan hazırlayıp sahurda pişirebilirsiniz. Hemen bunu da belirteyim. Pizzamızın da hamuru ne kadar dinlenirse yani tepsi mayası olursa inanın ki o kadar güzel oluyor. Ben orucun ilk günü de yapmıştım. Çocuklarım istedi. Ve ben yine sahurda pişirmiştim. İnanın ki o kadar güzel olmuştu ki. Bunun da nedeni yani tepsi mayasında ne kadar çok beklerse pizzamız inanın ki o kadar da güzel oluyor. Bunu da belirtmiş olayım. Evet, sahurda pizzamı pişirirken fırınımı alt üst fan ayarlı 190 dereceye ayarlayacağım. Önceden 10 dakika ısındıktan sonra katıp pişireceğim. Benim fırınımda yarım saatte veya 40 dakikada pişiyor pizzam. Bunu da hemen belirtmiş olayım. Yine de sizler kendi fırınınızın ayarına göre ayarlayıp pişirirseniz daha güzel sonuçlar alırsınız. Çünkü neden derseniz fırınlarımızın markası aynı olmadığı için pişirme süresinde de değişiklik gösterebiliyor. Bunu da belirtmiş olayım. Evet, pizzamız pişti. Hemen böyle iç dokusunu da sizlerle paylaşayım. Böyle altını da üstünü de göstereyim. Altı da üstü de eşit bir şekilde kızardı. Bakar mısınız? Çıtır çıtır bir pizza tarifi oldu. Pul pul dökülen. Hemen böyle içini de göstereyim. Yani bakar mısınız? İçi de göz göz kabarmaya doyamamış, asla da hamursu değil.
Hemen böyle daha da yakından çekmek istiyorum. Gönül rahatlığıyla yapabilirsiniz arkadaşlar. Daha önceden denemediğim ve beğenmediğim hiçbir tarifimi siz değerli takipçilerimle paylaşmıyorum. Bundan da kesinlikle emin olabilirsiniz. Ve gönül rahatlığıyla yapabilirsiniz tarifimi kesinlikle. Hemen bir de diğer pizzamdan göstermek istiyorum. Hemen böyle bir dilim alıp göstermek istiyorum. Yani kesinlikle hamuruyla, üzerinin malzemesiyle çok güzel bir pizza tarifi oldu. Asla dışarıdan almayın arkadaşlar. En azından evde yaptığımız pizzanın içinde ne olduğunu biliyoruz ve nasıl yapıldığını biliyoruz. Ben asla dışarıdan pizza falan almıyorum arkadaşlar. Yıllardır kendim yapıyorum. Çünkü ben dışarıdan almayı sevmiyorum arkadaşlar. Elimden geldiği kadar da çocuklarıma evde kendim yapıp yedirmek istiyorum. Yani evde yapılan her şey bana sağlıklı geliyor. Hemen bir de böyle bölüp göstermek istiyorum. Hemen böyle içine de göstermek istiyorum. Hamurunun ne kadar güzel olduğunu görün diye pizzamızın. Evet, bugünkü tarifim de buraya kadardı. Umarım beğenirsiniz ve daha güzellerini sizler yaparsınız. Yine tarifimle alakalı aklınıza takılan sorularınız olursa yorumlar kısmına yazarsanız elimden geldiği kadar hızlı cevap vermeye çalışıyorum. Yine tariflerimi beğeniyorsanız sosyal medyalarınızda sevdiklerinizle paylaşırsanız daha büyük kitlelere ulaşmama neden olursunuz ve kanalımın da çok güzel yerlere gelmesine vesile olursunuz. Ve hala kanalıma da abone değilseniz bir tıkla ücretsiz bir şekilde abone olup bildirim tuşlarınızı açarsanız bundan sonraki gelecekteki bütün tariflerimden de haberdar olursunuz. Böylelikle de bana destek vermiş olursunuz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Hayırlı sahurlar diliyorum. Sağlıkla kalın.